Heidegger düşüncesinin ikinci döneminde şiirin varlığın dilini ifade etmeye en yakın şey olduğunu söylemeye başladığında düşünmek ile şiir söylemek arasındaki ayrımın ortadan kalkmaya başladığını söyler. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçen bölüm aşkı konuştuk. Bu bölüm uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece diye başlayacağım. Dedem ilkokul mezunuydu ama gecenin bir yarısı bana Aşık Veysel'den şiirler okurdu. Hani şiire olan sevgimin bir sebebi de belki budur. Vesilesi budur diye. Ne güzel bir vesile. Elhamdülillah. Ne güzel bir vesile. Hele ki Aşık Veysel'den böyle badelenmek, eski tabirle, herkese nasip olacak bir şey değil. O bade şeyi de çok önemli biliyorsun. Bizim halk ozan geleneğinde, halk müziği geleneğinde bazı şairler ve ozanlar badelidir. Yani onlara bir verilmiştir o söz yeteneği, kabiliyeti, ustalığı ve onu mutlaka tabii bir ustayla birlikte çalışır, oradan bir şey el alır ama ondan sonra onu öyle bir büyütür ki kendisi bir çınara dönüşür. İşte Aşık Veysel'de olduğu gibi. Bir de Aşık Veysel ne kadar güzel değil mi? Hani şair Veysel değil, ozan Veysel değil. Şarkıcı, türkücü zaten haşa olmaz da. Ne kadar güzel değil mi? Aşık Veysel. Hani çünkü ne söylediyse aşk ile söyledi. İşte uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece. İşte çırpınıp içinde döndüğüm deniz. Güzelliğin on par etmez bu bendeki aşk olmasa. Şimdi bunların hepsi aşk temasını Aşık Veysel'i nasıl ilmek ilmek ördüğünü gösteriyor. Ve bizim halk müziği geleneğinde, Anadolu İrfan geleneğinde gerçekten Aşık Veysel sözün büyük ustalarından birisidir. Bazıları mesela Aşık Veysel'in bestelerini müzikalite anlamında birbirine çok yakın bulur. Şey anlamında besteleri, müzikalitesi biraz böyle benzer bir skala içerisindedir. Ama sözde Aşık Veysel'in ulaştığı nokta gerçekten muazzam bir noktadır, bir zirvedir. Ve divan edebiyatında Sehli Mümteni sanatı diye bilinen sanatın da en mümtaz örneklerinden biridir. Sehli Mümteni de imkansız olan bir şeyi kolay gibi hissettiren söz ustalığı demektir. Çok kolay gibi görünüyor ama 3 kelimede, 4 kelimede insanın hayat yolculuğunu özetliyor. Örnek verebilir miyim? Bayılırım. Kim okurdu, kim yazardı, bu düğümü kim çözerdi? Koyun kurd ile gezerdi, fikir başka başka olmasa. Başka olmasa. Yani koyun ile kurdu da ayrıştıran şey fikir ve onu besleyen kalp. Onları birleştirecek olan şey de bu ikisi arasındaki hattın, kanalın açık olması ve birbirini beslemesi. Bunu yapabildiğiniz oranda da o aradaki fiziki farklılıklar, sınıfsal farklılıklar, ekonomik farklılıklar, tarihsel, dönemsel farklılıklar ikincil hale geliyor, ortadan kalkıyor aslında. Mesela o manada Aşık Veysel, biz tabii en çok onun uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece şiirini ya türküsünü çok biliyoruz. Ama onun daha bilinmeyen öyle derin, öyle hazine eserleri var ki ben bazılarını okudum. Mesela Çırpınıp içinde döndüğüm deniz. Ben çok severek okudum. Hem bestesi itibariyle ama sözlerinin derinliği itibariyle de yani o kadar derinlemesine ifade etmiş ki birkaç kelimeyle. Mesela o Çırpınıp içinde döndüğüm deniz türküsünün ikinci kıtasında aşıklara gurbet bülbüle firkat, yaramı sorarsan dürülü kat kat, ey gönül etme derdinden şikayet, yüce dağlar gurur duyar karından. Eyvallah. Yani yüce dağ isen üstündeki kardan gurur duy. Bundan dolayı üzülme. Yüce dağın tabiatı başının karlı olmasıdır. Yüce dağ olmaya talipsen karlı bir başının olmasına, fırtınaların orada esmesine de razı olacaksın demektir. Ha yok ben şurada kenarda küçük bir tepe olayım. Ben o dağın kenarında bir küçük bunu da tercih edebilirsin. Bu kötülenecek, ayıplanacak bir şey değil. Ama sen yüce dağ olmaya talipsen, yüce dağın üstünde bir yer edinmeye talipsen, o zaman oranın kar, boran, fırtına, soğuk olmasına da hazırlıklı olacaksın. Mesela Aşık Veysel bunu o kadar güzel anlatıyor ki, ey gönül etme derdinden şikayet, yüce dağlar gurur duyar karından. Yani gönlünü zaten bir yüce dağ yapmış adam.
O yüce dağ olan gönlüyle bütün Anadolu'yu, bütün insanlığı kucaklamış. Bunu nasıl izah edeceğiz hocam? Mesela oturup ciltlerle kitap okumadı Aşık Veysel. O yoktu, bu yoktu, şu yoktu. Vehbi bir tarafıyla Mevla böyle bir gönül verdi. Öbür tarafıyla çektiği acılar mı onu pişirip bu duruma getirdi? Başka bir sahip var mıdır? Belki hepsi birden. Yani aşıklık geleneğine mensup olan mesela Aşık Veysel gibi büyük ozanlar dilin o arı duru pınarından daha en başından itibaren beslenmeye başlamış büyük zekalar, büyük gönüller ve büyük diller. Bazen dili aşırı yorduğunuzda kirlenmeye başlıyor. Arı duru, hakikatin, varlığın hakikatini ortaya koyan veçesini, neşvesini kaybetmeye başlıyor. Dilin kendisi çok yapmacık, inorganik, GDO'lu hale geliyor. Çok şey söylüyor ama o kadar yapay, o kadar yapmacık ki kelimelerin bir yaşanmışlığı yok, sizde bir şeye dokunmuyor. Kelimeler havada uçuşuyor ama bir yere oturmuyor. Bir insicam içinde gelmiyor. Aynı anda sizin aklınıza, kalbinize, gönlünüze hitap etmiyor. Bazı kelimeler var, varlığınızın bir yönüne hitap ediyor ama tamamını kuşatamıyor. Aşık Veysel gibi büyük ustalar bütün bunu böyle bir araya getirip bir anlamda insanın o yaratılışın ilk anına, varlığın ilk ortaya çıktığı ve hakikatini ishar etmeye başladığı andaki arı duru, tertemiz, o masmavi gökyüzünün altındaki haline en yakın noktayı ifade ediyor. O yüzden taşra denen köy, kasaba dediğimiz, kırsal dediğimiz yerlerde konuşulan dilin safiyeti, arı duruluğu ve derinliği kentte yoktur, şehir hayatında yoktur. Şehir hayatında daha teknik, işlenmiş ama yapaylaşmış bir dil vardır. Belki kelime hazinesi daha fazladır. Ama kırsalda, köyde öyle kelimeler vardır ki biz şehirlilerin hiç duymadığı, bilmediği, yerel ağız diye belki küçümsediğimiz ama farkında olmadan dilin çok önemli bir kısmını ihmal ettiğimiz bir boyuttur o. Bazen ben mesela Anadolu'da gittiğimde yaşlı amcalarla, köylülerle sohbet ettiğimde öyle kelimeler, öyle ifadeler, öyle tabirler, deyişler, atasözleri duyuyorum ki diyorum bu sadece böyle işte yüzlerce yıllık geleneğin getirip önümüze koyduğu bir şey değil. O zamansallık yatay değil, dikey bir boyutu var. O varlığın o ilk ortaya çıkış anı, dilin ilk kendini ifade etmeye başladığı anda adeta böyle önümüze konmuş ifadeleri bize tekrar geri getiriyor. Tekrar hatırlatıyor bize. O yüzden mesela ilginçtir, Araplarda en iyi Arapçayı Bedeviler konuşur. Şehirde yaşayan Araplar çocuklarına iyi Arapça öğrenmek için Bedevilerin yanına, yani çöle gönderirler. Çünkü bozulmamış, safiyetini korumuş bir dildir o. Bizde de mesela şimdi bu lehçe, yerel ağız vesaire dediğimiz dil asıl dilin organik olarak yaşadığı yerdir. Mesela Türkçeyi düşünelim. Türkçe dil evrenini besleyen asıl büyük kaynak bu hayatın dilin doğal hali içinde yaşadığı köydür, kasabadır, kırsaldır, dağdır, ormandır, buralardır. Tabii ki şehirde daha rafine hale getirilmiş, akademik olarak işlenmiş vesaire bir dil vardır. Elbette edebiyat bunu alır, başka bir boyuta götürür, şiir, roman vesaire. Bunda hiç şüphe yok. Ama onun asıl beslendiği yer, onun kaynağı, işte o hayatın en doğal haliyle yaşandığı, insanın varlığı ve tabiatı ve varlığın hakikatini perdesiz bir şekilde tecrübe edebildiği yerdir. Zaten o kaynağa yakın olduğunuz oranda dil daha arı duru, daha tabiri caizse tektonik hale gelir. Yani her bir ifadesi bir temel atar. Güçlü hale gelir. Kelimeler böyle yapay bir şekilde havada uçuşmaz. Oradan oraya çarpmaz. Çünkü bazen dil, özellikle bizim son yıllarda Türkçe'de yaşadığımız fakirleşme, bizim zihin dünyamızı, düşünce pınarlarımızı da o kadar kuruttu ki farkında olmadan biz aslında konuşamaz hale geldik. Cümle kuruyoruz, kelimeler kullanıyoruz ama kelimenin tam manasıyla konuşabiliyor değiliz. Çünkü kelime dağarcığımızı daralttık, kelimelerin kök anlamlarını kavrayamaz hale geldik, etimolojiyi unuttuk. Ben sıkça kelimelerin kökenine geri gidiyorum, örnekler de veriyorum. Bunu yapmamın sebebi hani bir merak uyansın, insanlar da bir merak etsin, öğrensin değil. Gerçekten ben bir kelime benim dilime, zihnime düştüğünde acaba nerelerden giderek, nerelerden çıkarak geldi buraya? Bunu anlarsam o kelimenin gerçek manasını ve ifade etmeye çalıştığı hakikati anlayabilirim diye düşünüyorum. O yüzden kelimenin kökenine gidiyorum. Burada aslında çok bizim kadim gelenekte çok oturmuş ama ilk ifadesi Aristo'ya giden
Bir temel ilke var. Aristo diyor ki bir şeyin sebebini, ilk sebebini bilmeden onun mahiyetini anlayamazsınız diyor. Bir şeyin ilk sebebini bilmeniz lazım ki onun ne olduğunu, mahiyetini, kimliğini, karakterini, özünü anlayabilme imkanınız olsun. İşte ilk sebep dediği tabii Aristocu sistemde bu muharriki evvel, yani ilk hareket ettiriciye bize tercüme edildiğinde, İslam düşüncesine tercüme edildiğinde ilk yaratıcıya geri gidiyor. Yani şunu diyor, alemi anlamak istiyorsan onu yaratanı önce tanı. Eseri anlamak istiyorsan önce ustasını tanı. Oraya geri gittiğin zaman eserin hangi niyetle, hangi maksatla, hangi evrelerden geçerek ortaya çıktığını anlayacaksın. O zaman o önünde duran o eseri, bu bir bardak olabilir, bu bir mimari şaheser olabilir, bu bir hafıza olabilir, bu bir tarih olabilir, dil olabilir. O zaman onu anlama şansın olur. Dolayısıyla dilin kökenine gitmek de Almanların Ursprache dediği, yani ilk dil, kök dil dediği şeye geri gitmek de insanı o işte dilin varlıkla ilk temasında ortaya çıktığı ana geri dönmesi demek. Oradan uzaklaştığımız oranda dil yapaylaşıyor. Dil plastikleşiyor. Dil o otantik, sahih, derinlikli etkisini kaybetmeye başlıyor. Ama o köke geri gittiğinizde o sizi bir anlamda yaratılışın da o ilk anına geri götürüyor. Varlığın ilk anına geri götürüyor. Big Bang teorisinde biliyorsunuz ışık hızını hesaplayarak geri gidiyorlar ya, işte 14,5 milyar yıl diye hesaplanıyor evrenin yaşı. Bunu neye göre hesaplıyor? Gelen ışınların matematik hesaplarını yapıyorlar. Işık hızıyla bize gelen bir ışığın geriye doğru mesafesini şöyle çarptığımızda işte bize 14,5 milyar yılı veriyor. Ve bize ışığı bugün ulaşan milyonlarca, 100 milyonlarca gezegen, yıldız ortadan kalkalı, yok olalı belki 5 milyar yıl olmuş. Ama ışığının bize gelmesi ancak şimdi mümkün hale gelmiş. Işığı bize gelene kadar kendisi ortadan kalkmış. Bir ayet-i celle var. Çok etkilenmiş. Yıldızların yerlerine andolsun diyor. Yıldızlara değil, yerlerine andolsun. Çünkü onlar orada yok. Tabii. Dil de biraz böyle geliyor bize. Yani kökenine geri gittiğiniz oranda onun yaşanmışlıkları, hafızası, onun taşıdığı manalar, içindeki olaylar, acısıyla, tatlısıyla onlarla birlikte yaşamaya devam ediyor. Dolayısıyla biz ozanlarımızı anlamaya çalışırken o sehli mümteni mertebesindeki ifadelerini anlamlandırmaya çalışırken onu hissediyorum. Yani burada sadece bir edebi sanat yapmıyor. Onun çok ötesinde bir hal durumunu, bir var olma halini bizim getirip önümüze koyuyor. Ve bizi onun içine davet ediyor aslında. Yani çırpınıp içinde döndüğüm deniz dediği zaman, yani bu imgenin gücünü düşünebiliyor musunuz? Yani içinde dönüp dolandığım bir deniz var diyor. Her cümerç olan her an. Ve benim rüzgarımla tekrar bir dalgalandı diyor. Ama o denizin içinde hala. Şimdi böyle düşündüğünüz zaman insanın yeryüzündeki serüvenini, bir tarafta işte uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece. İki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece diye ifade ediyor. Bir tarafta da o iki kapının arasında insanın yeryüzündeki yaşam serüvenini bir denizin içinde dönüp dolanması gibi anlatıyor. Bir rüzgar geliyor beni hercümerç ediyor ama ben de denizle beraber gidiyorum diyor. Şimdi bunlar öylesine edebi sanatlar olsun diye söylenmiş sözler değil. Bunların her birinin bir ontolojik gerçekliği var, bir hakikati var, bir yaşanmışlığı var. Zaten siz böyle aldığınız zaman o sözler, o şiir sizde dönüştürücü bir etkiye sebep oluyor. Bütün varlığınızı kuşatmaya başlıyor. İsmet Özel'in bir sözü vardır. Şiir şairin neresinden çıkıyorsa okuyucunun da orasına gider diyor. Yani şiir sadece tırnak içinde zekice kurgulanmış dilsel ifadeler olarak şairden çıkıyorsa, ki bunu yapanlar var. Yapabilirsiniz. Böyle bir yeteneğiniz varsa eyvallah. Ulaştığı yer de işte sizin zihninizde bir yerdir. Ama şiir şairin bütün varlığından çıkıyorsa, aklıyla, kalbiyle, duygusuyla, muhayyelesiyle, o zaman da sizin bütün varlığınıza tekabül eder, bütün varlığınıza dokunur. Şiir o yüzden sadece bir edebi sanat olarak görülemeyecek kadar kıymetli bir imkandır. Heidegger düşüncesinin ikinci döneminde, özellikle 30'lu 40'lı yıllardan sonra şiirin varlığın dilini ifade etmeye en yakın şey olduğunu söylemeye başladığında düşünmek ile şiir söylemek arasındaki ayrımın ortadan kalkmaya başladığını söyler. Düşünmek,
sistematik düşünmek, felsefi kavramlarla düşünmek, bilimsel kavramlarla düşünmek bir tarz olarak, üslup olarak bir yerde durur. Onun kendine göre bir mantıksal kurgusu vardır vesaire. Şiiri biz genellikle içinde akıldan ziyade duygunun olduğu, insanın işte duygularına hitap eden, onu böyle heyecanlandıran, işte duygulandıran bir şey olarak görürüz. Bu ayrım ortadan kalkar. Şiir öyle bir noktaya gelir ki varlığın hakikatini ifadeye en fazla kabiliyeti olan bir imkana dönüşür. Pür düşünce. Ve o tam da o noktada şair ile düşünür birleşir. Ve her büyük şiirin, ve genişleterek söylüyorum, sanat eserinin arkasında bir büyük fikir vardır. Ve her fikir insanı harekete geçirecekse şiirselleşmek zorundadır. Şiirselleşemeyen fikir kuru bir argüman olarak kalmak zorundadır. Şiirselleştiği oranda, şiir gibi akıp sizin bütün varlığınızı dönüştürmeye başladığı anda bir fikir sadece bir insanı değil, kitleleri, tarihi, toplumları harekete geçirmeye başlar. O yüzden bizde mesela 19. yüzyıl Osmanlı düşüncesinin bütün önde gelen kanaat önderleri, yazarları aynı zamanda birer edebiyatçıdır. Fikrini edebiyat üzerinden ifade etmiştir. Mehmet Akif'ten Namık Kemal'e düşünün, Ziya Gökalp'ten diğer bütün isimlere kadar, yani o dönemle ilgili ifade edebileceğimiz, zikredebileceğimiz, yani Şinasi'sinden şeyine kadar, Şemsettin Sami'sine kadar hepsi aynı zamanda birer edebiyat insanıdır. Sebebi de mesele sadece bir fikri bir argüman olarak ortaya koymak değildir. Fikir niye var, düşünce niye var? İyiyi yapmak için. İyiyi, doğru ve güzeli inşa etmek için. İyi ve güzel olanı korumak için. Onun bekçiliğini yapmak için. Bunu yapabilmeniz için de sizin sadece insanların zihnine, aklına, beynine değil, kalbine, duygularına, yani bütün varlığına konuşmanız lazım. Bu ayrımları ortadan kaldırıp insana bir bütün olarak konuşabilmeniz lazım. Bu da düşünceyle şiiri yakınlaştırmaktan geçiyor. Mesela bekçi dedim orada. Mesela çok sıradan kullandığımız bir kelime bu. Türkçe'de bekçi kelimesi, beklemek kelimesi peklemekten gelir. Bir şeyi pek yapmak, yani güçlendirmek demektir. Onu korumak, kollamak için onu peklemek, güçlendirmek demektir. Pek hale getirmek demektir. Bir şeyin bekçiliğini yapmak demek, onu kendi ayakları üzerinde durabilmesi için güçlendirmek, takviye etmek, onu kuvvetlendirmek demektir. Yoksa bekçi demek kenarda oturup hiçbir şey yapmadan bir yerde oturmak demek değildir. Onu beklemek, yani onu güçlendirmek, bir şeyin bekçisi olmak demek, bir fikrin, bir yerin, bir mekanın, vatanın, bir ideanın, insanın bekçisi olmak demek, varlığın bekçisi olmak demek, onun kendi ayakları üzerinde durabileceği kadar güçlenmesine imkan sağlayacak her şeyi seferber etmek demektir. Bunun bir tarafı korumaktır, bir tarafı kollamaktır, bir tarafı sevmektir, bir tarafı beslemektir, bir tarafı suyunu vermektir, güneşini vermektir. Ama bir bütün olarak onun varlığını devam ettirebileceği, idame ettirebileceği bir varlık alanını ona açmaktır. Dolayısıyla dil bize bu imkanı sunduğu oranda, şiir, edebiyat, sanat bize bu imkanı sunduğu oranda hayatımızı da dönüştürür. O sadece bir bohem sanatçının kendini toplumdan ayrıştırmış, böyle antisosyal, asosyal vesaire bir tipin yaptığı bir takım fantastik, eksantrik işler falan değildir. Kendini böyle konumlandırmaya çalışan sanatçıların olduğunu biliyorum. Ama bana sorarsanız gerçek sanat bu değil. Gerçek sanat, varlığın konuştuğu dili anlayarak onu insanın diline yakınlaştırabilmenin imkanını ortaya çıkartmaktır. Bu bazen şiirle olur, bazen müzikle olur, bazen resimle olur, bazen başka bir şeyle olur. Ama son tahlilde o eserle kurduğunuz temas sizi varlıkla yüz yüze getirir. Varlığın hakikatiyle perdesiz bir şekilde yüz yüze gelme imkanını sunar size. Bunu yapabildiği oranda da dil, şiir sizi getirir, varlığın tabiri caizse komşusu olmayı sağlar. Varlığın komşusu yapar sizi. Varlığın mahallesine getirir. Ve varlığın hakikatini siz herhangi bir yapmacıklık olmadan, arı duru, saf, açık seçik bir şekilde adeta masmavi bir gökyüzünün altında pırıl pırıl haliyle
hissetmeye, görmeye, tecrübe etmeye başlarsınız. Onun ortaya çıkışına şehadet etmeye başlarsınız. Şahitlik etmeye başlarsınız. Bir Aşık Veysel'in şiirini, müziğini böyle okumaya başladığınızda Aşık Veysel size herhangi bir ozan olmanın ötesinde öyle kapılar açar ki ve eklene eklene o sizi Karacaoğlan'a götürür, o sizi Nesimi'ye götürür, o sizi Hallaç'a götürür, o sizi tabii ki bir yönüyle Shakespeare'e götürür, bir yönüyle Milton'a götürür, bir yönüyle Hölderlin'e götürür, bir yönüyle Rilke'ye götürür. Yeter ki o kapının nasıl açılacağına dair sizin zihninizde bir tasavvur olsun. Eyvallah. 2023 Aşık Veysel yılı. Bu da Veysel'in derdini, gönlünü anlamaya bir vesile olsun. Olsun inşallah. Niyazındayız. Ama bitirirken bir soru soracağım. İbrahim Tenekeci'nin en böyle hoşunuza giden, tak deyince aklınıza gelen, sizi en çok etkileyen, sarsan, mısra, beyti, şiiri hepsi olabilir. Hangisidir? İbrahim'in şiirini çok önemsiyorum. Çünkü İbrahim bu demin tasvir ettiğim bu arı duru dilin imkanlarını görmüş, hissetmiş ve şiirinde çok yetkin bir şekilde ortaya koymuş yeni nesil şairlerimizden. Aklıma açıkçası şu anda hemen bir dizesi gelmedi. Yani şeyi geliyor mesela, derdimi anlattım efendim, derdimi anlattım sözü yormadan. Oturup dua ettim, yalvardım, akıl git başımdan. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Eyvallah.